Herkese merhabalar. Seyahat Deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our Travel Experience Channel. Evet arkadaşlar, ufak bir ara vermek zorunda gibiydik. Çünkü Antalya'da hava gerçekten çok soğuktu. Şimdi yaz, tatil, otel falan konuşunca o havada bunları anlatmak hem çok motive edici değildi hem de rüzgardan, fırtınadan, yağmurdan, çamurdan dolayı gerçekten fırsat bulamadık. Ama şimdi yaz gibi. Şimdi yaz gibi, gördüğünüz gibi. Denize giriyoruz, işte güneşleniyoruz falan böyle. Müthiş. Yandık. Müthiş bir ortam var. Hazır böyle bir havayı yakalamışken bir video çekelim. Video şunu anlatsın istedik. Otel deneyimine göre tercih nasıl yapın? Yani nasıl otel seçiyorsun? Neye göre seçiyorsunuz? Doğru mu? Çünkü genellikle işte 4 yıldız, 5 yıldız, yok o fiyatı yüksek o yüzden daha iyidir, bunun fiyatı düşük o yüzden daha kötüdür gibi çok genel bir algı var. Genel anlamda bu algı belli yerlerde çalışabilir ama her zaman doğru mu? Doğru olmayabilir. Nasıl otel tercih etmeliyiz aslında? Birazcık bunu konuşmak istiyoruz. How to choose hotel? Today, ready, client ready experience. I have this question. So they stay here now. By the way, we are in Papillon Ayşe Hotel. Teşekkür ediyoruz onlara. Yes, here we are, and we met a lot of clients were perfect. They are coming from cold countries, from cold places. So good choice for March, for example. Aynen. Now they can swim in the sea. They can take some bath. At the same time, Belek is one of the luxurious resorts in Turkey. Doğru mu? Doğru. Not just Antalya district, in Turkey. One of the luxury already. They came several times to Belek. And he was wondering about Marmaris. He asked me, I wonder about Marmaris. I want to go to Marmaris. Unfortunately, no. Because... Neden no? Quality, price, what he is addicted to. He Burası cannot, yes, in Belek he cannot find in Marmaris. Because so good hotel which are working for ultra all-inclusive, they cannot compare with these hotels in Belek, this level I mean. Other hotels, yes, he can find quality luxury, but they will work with bread and breakfast, BB concept. That's why also not suitable for him. He is drinking so much alcohol. Özellikle çok alkol içiyorsa doğru. That's why Marmaris, I don't tell it's bad resort. No, but for this client, it's not suitable. After this Belek resorts, Belek hotels, he will not like. İlk tercih. Nasıl bir deneyim bekliyorsun? Eğer lüks, ultra, her şey dahil bir otel beklentin varsa çoğunluklu olarak bunun merkezi, adresi Antalya. Doğru mu? You should know what you are waiting from hotel and what you are waiting from holiday. What is important for you, what is advantage for you. Tabii. Food, ne bekliyorsun? drinks, alcohol, sand, so turquoise, pure sea. Or you want mountains, or you want so perfect service, or you want so new rooms. Yes, generally, altogether, it's possible. Ama tabii çok büyük bir filtre. Different money. That's why, first of all, you should know your budget. You should know what you are waiting from your holiday. Then you should match all this together. Şimdi ben hemen açıklıyorum. Sveta uzman görüşünü şöyle belirtti. Bütçen nedir? Beklentin nedir? İlk önce bunları belirleyeceksin. Ondan sonra bakacağız diyor. Yani ondan sonra hangi otel senin bütçene ve beklentine uygun, önemli olan zaten onu bulabilmek. Bir de bizim çok sık konuştuğumuz bir konu var. Her 5 yıldızlı otel çok iyi olacak anlamına gelmiyor. Bazı 4 yıldızlılar var ki o 5 yıldızlı otellerden daha iyi. Exactly. Because 5, 4 yıldız stars, it's just technical detail. Some teknik detayları ve gereklilikleri anlatıyor aslında. Yes, because when you have hotel, you have some rules and points you should follow. Okay, this you have, this you have, this you have. Okay, давай.
take this 5-star. But sometimes if you have less budget and if you search for cheap 5-star hotels, my advice, I really advise to check 4-star hotels. Sometimes 4-star hotels have much more quality than 5-star hotels. Yes, they don't have conference hall. Do you need them? No. They don't have rooms for disabled people. Do you need this? No. So, yes, they didn't get 4 or 5-star because of these details, but still they are perfect about their food, drinks, service quality, everything. That's why instead of cheap 5-star hotel, you can book 4-star. Şimdi hemen toparlıyorum. Aslında şunu söylüyoruz. Yani 5 yıldız böyle acayip aman aman bir konu değil. Hatta zaman zaman iyi bir 4 yıldızlı 5 yıldızlı oteli hizmet ve kalite anlamında tabiri caizse dövebiliyor. O yüzden tek kriterimiz yıldız yarıştırmak değil. Önemli olan otelin kalitesi. Başka ne? For example, usually, mostly people are coming from different cities and countries. You are coming from Istanbul or from Ankara, from Great Britain, from Germany, and you ask, should we stay in Granada, Alanya, or should we stay in Bergiz Kemer? So different region, değil mi? Şimdi hemen onu açıklayayım. Çok doğru bir konuya değindi. Bazı tercihler konusunda sorular geliyor bize ve bu sorular çok alakasız, birbiriyle hiç alakası olmayan otelleri birbiriyle kıyaslamaya çalışan sorular oluyor. Bu da doğru. Kemer oteliyle kıyaslanır. Side oteliyle kıyaslanır. Alanya oteli de Alanya oteliyle kıyaslanır. Eğer biz bir otele oradan bakıp diğer oteli buradan bakıp karşılaştırma yapıyorsak bu doğru bir karar olmayabilir. Hatta çoğunlukla yanlış bir karar olacaktır. Çünkü bu bölgelerin ve bu otellerin dinamikleri çok farklı. Teşekkür ediyorum. Doğru. Different nature, different community. Also, you will possibly you will stay just inside of hotel. But sometimes you want to walk around. But maybe you will choose some hotel, you will go out, but there is just road and başka hiçbir şey yok. Garden and just somebody grow domates. Tamam, şimdi bir tane daha filtre ekleyeyim hemen. Hazır Sveta söylemişken. Bir otelin merkezi ya da central, yani merkezi derken illa şehrin merkezinde different restaurants, cafes olmasına gerek yok. Bu sizin için bir kriterse, eğer siz otel dışına çıkacaksanız, otelden de farklı olarak bir şeyler görüp kontrol edip deneyimleyecekseniz, bu da önemli bir konu. Sizin o zaman otel ararken filtrenizde mutlaka merkezi olup olmaması da hayati önem taşır. Çünkü bazı oteller var, çok güzel, lüks ama dışarıya çıktığınızda hiçbir şey yok. So you should use taxi. Aynen. Ondan dolayı bu önemli bir kriter, lokasyon. Yeme, içme ve alkol. Ne diyorsun? Also so different. Also you should be careful about this. And if you go to a restaurant and if you pay some money, you can calculate how much you pay per person. But if you want for this money one night double room, of course you can understand the quality. Doğru. Just dinner or one night in hotel, yes, possible, but you should understand this quality. That's why if quality have to be higher, you should understand, you should pay more. Size bir filtre daha söyleyeyim. Tatile çocuklu ve de çocuksuz giden bir çift, bir aile olarak da çok dikkat etmeniz gereken bir filtre olduğunu hatırlatayım. Çünkü bazen şöyle sorular da geliyor. Mesela balayı çifti, honeymoon çifti olarak çok çocuğun yoğun olduğu oteller soruluyor. Mesela bu yanlış. Yani neden yanlış?
Çünkü bu oteller ağırlıklı olarak çocuklu ailelerin, çocuklu çiftlerin tercih ettiği oteller. Siz gidiyorsunuz, birazcık bir romantizm bekliyorsunuz. Biraz farklı bir ortam bekliyorsunuz. Evet. Mama, papa. Tabii böyle sesler duyuyorsunuz. O yüzden tatile çocuklu mu çocuksuz mu gidiyorsunuz? Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Yine filtre olarak mutlaka aklınızda bulunması gereken bir filtre. Başka filtre. But also, for example, if they want, yes, mostly here, Antalya district region Çocuklu especially, aile. mostly there are family hotels. But you should check. Maybe they have some adults only zones. Adults only pool, adults only zone in restaurant. Then you can feel comfortable. Bu da doğru. Otelin yetişkin oteli olmasa bile yetişkinlere özel, yani çocuksuz çiftlere özel alanlarının olup olmadığı da önemli bir filtre konusu. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle toparlarsak aslında özetle, çok aman aman filtreler değil bunlar. Dikkat etmeniz gereken, otel seçerken dikkat etmeniz gereken konular size uygun olup olmadığı. Şimdi kaliteli alkol, kaliteli yeme içme istiyorsanız burada zaten orta ve orta üstü segment ve fiyat segmentindeki olan otelleri, ultra her şey dahil olan otelleri mecbur tercih edeceksiniz. Ama tabii bu otellerin hepsi sizin beklentinizi karşılayacak anlamına gelmiyor. Eğer çocuksuz bir çiftseniz tamam, belki otel aile oteli olabilir ama şuna dikkat edeceğiz. Yetişkinlere özel alanı var mı? Yani size özel bir alan, size özel bir özgürlük tanıyor mu? Bu önemli. Çocuklu aileysek tabii ki kaydıraklar, kids club'lar, işte aqua parklar, bunlar önemli. Bunlar da önemli konular. Hatta bazı konular da ekleniyor. Nedir? İşte kum deniz, kum plaj, sığ deniz. Yani çünkü çocukların rahat rahat girip yüzebileceği ortamlar. Bu konuda da şöyle çok basit ve çok aklınızda kalabilecek şöyle bir tercih, bir filtre yapalım. Kemer. Kemer Rusların ağırlıklı olduğu, doğası, denizi, turkuaz ama derin. Birazcık zaman zaman yer yer kayalık ya da çakıl plaj, yani kum değil çoğunluklu. Olabilecek, kum yok orada. Evet, kum yok. Olabilecek ama doğası çok güzel oteller olarak aklınızda kalsın. Side çocuklu aileler, Avrupalı misafir kitlesi için çok uygun. Ve burada çocuklu aileler neden burayı seviyor? Kum, plaj, sığ deniz. Yani you can walk, still it's not deep. Burası bu anlamda önemli. Alanya fiyat performans tarafında ve ucuz otel arayanlar için daha çok bizim Türklerin de çok sevdiği bir bölge. But ama so burası da tabii burası da yani böyle kaliteli, herkesin sevip hoşlanabileceği bir otel bulma konusunda da çok tercih, yani çok aman aman farklı seçeneklerin, farklı varyasyonda otellerin olduğu bir yer değil. Bunu da kabul edelim. Yani burada also, iyi otel bulmak zor. Yes, and also you should be careful about the beach because a lot of people think in Alanya just sandy beaches. No, sometimes these stones worse than in Kemer. You cannot enter. Tabii, kayalık. Good to the sea to swim. That's why you should be so careful about the beaches in Alanya especially. Black Luxury Resort. Şimdi şöyle, Belek'te mesela deniz yani çok iyi performans göstermeyebilir. Ama oteller çok iyi. Tabii. Ama denizin de iyi olduğu zamanlar var. Şimdi öncelikli olarak tercihiniz ne? Onu belirlemeniz lazım. Sonra çocuklu aile için bölge tercihi yapmanız belki gerekebilir. Onun dışında hangi otelin çocuklar için ya da yetişkinler için ne efor sarf ettiğini bilmeniz gerekiyor. Genel konu bu. Bodrum tamamen başka bir hikaye. Marmaris başka bir hikaye.
Fethiye başka bir hikaye. Different, so different. Bodrum'daki otelcilik Antalya'ya daha yakın. Ama Marmaris ve Fethiye tamamen nevi şahsına münhasır. Bir tık daha city hotels. Tabii. Boutique city hotels, you can think about that. Bir tık daha butik olan yerler, bölgeler. Yani otel tercih ederken bu filtrelerden yola çıkarsanız çok daha mantıklı tercihler yaparsınız. Çünkü bazen bazı sorular geliyor. En başta da belirttik. Bir otel Marmaris'te, bir otel Alanya'da, bir otel Alanya'da, diğeri Kemer'de. Side ile Kemer'de farklı, Side ile Belek'te farklı, Belek'le Kemer'de farklı. Hepsi birbirinden farklı ama aklınızda olsun. Tercihleri yaparken bu filtreleri kullanın. Sorunuz varsa yine bu konudan bağımsız otel özelinde bu videonun yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Yine başka sorularınız varsa, bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız anlık cevaplar almak için mutlaka bizi Instagram'da da takip ediniz. Hatta TikTok kullanıyorsanız orada da varız ve etkiliyiz. And don't be lazy to check our old hotel videos. We have a lot of already in our stock. At the same time now we will visit a lot of hotels so you can see current situations, what's happening here. Güzel bir Belek Antalya gününden Mart'ın 16'sı, müthiş bir hava, sıcak, denize girdim. Evet. Hala gidenler var. Hastasıyız. Buraya kadar izleyenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşça kalın. Пока-пока.